Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, hızlı ilerleyen iki şiş örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin anlatımı için elimde bebe yünü var. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Krem güzel bir rengimiz. Şöyle kalınlığını, inceliğini de hemen göstereyim. Bu şekilde şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler seçebilirsiniz. Hemen buyurun, dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim. Şöyle modelimi arkadaşlar ben ilmekler toplayarak başlıyorum. İlmek sayılarımıza gelince ne yaparsak yapalım 8 ve 8'in katları artı 3 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Artı kenar biyeleri, kenar bantlarında eklemeniz gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle ilmeklerimi topluyorum. Sizlere model gösterecek kadar 2 örnek üzerinde modelimi sizlere göstereceğim. Şöyle ilmeklerimi ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle ilmeklerimi ayarladım. Tekrar hatırlayalım. 2, 4, 6, 8. Şöyle bir modelim için 2, 4, 6, 8 bir modelim için artı 3 ilmek ekliyoruz arkadaşlar. Biri modelimiz için, ikisi sağ ve sol kenar ilmekleri olarak ayarladım. Tabii ki sizler bu modelin altına lastik uygulayabilirsiniz. İstediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben direkt burada modelime geçeceğim. Ön yüzden başlıyorum. Hemen burada ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Burada ilmeğimden sonra, kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek kenar ilmeğimizden sonra hemen burada birinci örneğimizi kuruyoruz. Bir doladım. Burada birinci ilmeğimi örmeden şişime aldım. İkinci ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmeden almış olduğum ilmeği hemen diğer ilmeğimin üzerinden atlattım. Burada bir kesim yaptık. Burada artırdık, eksilttik. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Şimdi ikinci örneğimize işlem yapıyoruz. Bir doladım, örmeden aldım. Bir düz ilmek, hemen örmeden aldığım ilmeğimi bir diğer ilmeğimin üzerinden atlattım. Kenarda 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde örerek birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. İkinci sıramız arka yüzde ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modelimin 3. sırası ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 düz ilmek ördüm burada. 2 tane düz ilmeğimiz var hemen bu kenarda. Buradaki ilmeklerimi şöyle bir genişlettim. İçten dışa doğru bir kesim yapıyorum şöyle. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Şimdi buradaki ilmeğimizi sağa doğru kestik. Şimdi tekrar bir artırdım. Buradaki ilmeklerimizi ise sola doğru kesiyoruz. Örmeden aldım.
Bir ilmek düz hemen sola doğru kesimimi yaptım. Tekrar burada 1 2 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düzden sonra yine ikinci örneğimize işlem yapıyoruz. Buradaki ilmeğimizi iki çeşit yapılışı var arkadaşlar. Bu şekilde yapamıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Buradaki ilmeği ile diğer ilmeğimizin yönlerini çevirip hemen şöyle yerlerini değiştirip bu şekilde de alabilirsiniz. Ve hangisi kolayınıza giderse tekrar göstereceğim burayı. Bu şekilde de genişletip içten dışa doğru tek seferde bu şekilde alabilirsiniz. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, tekrar sola doğru bir kesim. Üçüncü sıramızda bu şekilde. Burada 1 2 düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm arkadaşlar. Evet, üçüncü sıramızda bu işlemi yaptık. Dördüncü sıra arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlemimiz yok. Bütün ilmekler ters. Bu artırmış olduğumuz ajurlu ilmeklerimizi de aynı şekilde ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet, modelimizin 5. sırası ön yüzdeyiz. Yine burada yapacağımız işlemimiz var. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane düz ilmek örüyorum kenar kısımda. Burada 2 tane yine ilmeğimiz var. Buradaki ilmeklerimizi ikisini bir örerek içten dışa doğru sağa doğru bir kesim yapıyoruz arkadaşlar. Kesim yaptıktan sonra bir doladık. Burada bir ajurlu ilmeğimiz, bir aradaki ilmeğimiz, yine kenarda bir ilmek daha var. 3 ilmeğimiz oluyor. Buradaki ilmeğimizi yine kesiyoruz. Bir doladıktan sonra örmeden aldım. Buradaki ilmeklerimi yine şöyle bir genişlettim. İçten dışa doğru bir kesim yapıyorum hemen burada. Tekrar alayım. Ve burada örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlattım. Bir doladım. Buradaki ilmeğimizi sola doğru kesiyoruz. Örmeden aldım. Bir düz hemen üzerinden atlattım. Sola doğru bir kesim yaptım. Evet, sola doğru kesimden sonra burada bir düz ilmeğimiz var. Bir düz ilmeğimi ördüm. Yine burada 2 tane ilmeğimiz. Şöyle genişletme yapıyorum. Bir içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Bir doladım. Burada 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Şöyle örmeden aldım. Arkadaki 2 ilmeğimi yine içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Hemen diğer ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Bir doladım. Tekrar örmeden aldım. Buradaki kısmı da sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. Tekrar burada bir düz bir ters ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzü 6. sıramızda kenar ilmeğimizi örmeden alıp bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar ördük. Evet, modelimizin 7. sırası ön yüzdeyiz.
Yine tekrar yapacağımız işlemlerimiz var. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada 2 tane ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimizi yine şöyle bu şekilde de dediğim üzere şöyle ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek de buradaki kesimi yapabiliriz. Bir düz örerek 2 ilmeğimi kestim. Burada bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, bir düz. Bir artırdım, bir düz. Tekrar bir tane daha artırdım. Toplamda bu ajur bölümünün üzerinde 7 tane ilmeğimiz olmalı. Hemen şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu artırdığımla birlikte. Burada şimdi bu piramit gibi olan kısmımız var. Burayı ise hemen örmeden aldım. 2 ilmeğimi şöyle içten dışa doğru bir kesim yaptım. Atlattım. Burayı da tek ilmeğe düşürdük. Tekrar 1 doladım. 2 ördüm. 3 doladım. 4 ördüm. 5 6 7. 7 ilmek yine ajur bölümünün üzerine kurduk. Tekrar burada ise örmeden aldığım diğer ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden atlattım. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördük. Şimdi arkadaşlar modelimizin ön sırası 7. sırada bu işlemi yaptık. 8. sıra arka yüz ve son sıramız oluyor. Son sıramızda ise kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örerek modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bundan sonrası modelimizin tekrarı oluyor. Örgümüzün tekrarından oluşuyor. Şöyle hemen modelim kendini göstermeye başladı. Şu kenarlarda yarım model olarak ilerliyor arkadaşlar. Burada şuralarda tüm olarak ilerliyor. Şimdi hemen ikinci örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Tek sıra hemen anlatayım hatırlatmak amaçlı. Videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek örmüştük birinci sıramızda. Düz bir artırdık, örmeden aldık. Tekrar bir diğer ilmeğin üzerinden atlattık. 6 düz 1 2 3 4 5 6 düz ilmek ördük. Bir doladık, örmeden aldım. Tekrar bu işlemi yaptık. 1 2 3 ilmek düz, kenar ilmeğimi de ters bir şekilde örerek modelimizin birinci sırası ikinci modelimizde de bu işlemi yapıyoruz. Artık bundan sonrası bütün yapmış olduğumuz işlemlerin tekrarı oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle ben daha önce yapmış olduğum biraz daha ilerlemiş olan örneğimi sizlere göstereyim. Evet, hemen şöyle. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok hoş, muhteşem bir model olduğunu düşünüyorum. Evet, bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden yazlık bluzlar yapabiliriz, yelekler yapabiliriz, hırkalar yapabiliriz. Çok da hızlı ilerleyen bir örnek. Hemen şöyle göstereyim, arka yüzünde göstereyim. Tabii ki sizler lastik uygulayabilirsiniz. Lastik isteyen bir model arkadaşlar. Hemen şöyle arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzü bu şekilde duran. Gerçekten üzerinizde ağır durmayacak hafif bir model diye düşünüyorum. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.